Yaratılmış en yüce varlık insanoğlu. Kendi yoluna giden bir kediye tekme atarak ölmesini izleyen insanoğlu. Bir köpeği ayaklarından tavana bağlayıp sopayla döven insanoğlu. Yavru bir köpeği tutkala batıran insanoğlu. Ayağına taş bağlayıp denize atan insanoğlu. Bu taşı ayağına bağlamışlar ve böyle atmışlar. Ve bu hayvan da acı çekerek, işkence görerek, acılar içinde çırpına ölmüştür. Kutup ayısına dinamit lokumu yedirip patlatan insanoğlu. Serinlemek için suya giren bir ayıyı taş ve sopalarla döverek öldüren insanoğlu. Hamile bir köpeğe tecavüz etmiş adamları 3 kuruş ceza ile salıverip sonra aynı adam engelli bir kıza tecavüz edip yakalanınca şaşıran insanoğlu. İnsanoğlu. Cesaret edemediği için gelişine vuramadığı insanların hırsını masum bir canlıdan çıkaran en yüce varlık. Kes sesini. Sesini kes. Sesini kes. Sesini kes. İyi vatına göre ahu diye bağırır. Ama bu hiç. Nasıl bir can var? Allah'ım ya. Gel buraya gel. Gel stres topu. Gel. Nasıl bir can var biliyor musun? Tıpkı senin taşıdığın can gibi bir can. Sadece senden farklı bir şekli var. Sesinin çıkmaması hoşuna gittiğinden değil, savunmasız olduğundan. Kimimizin vakti yok, kimimizin işi çok. Kimilerinizin ise işkence videolarını açarken elleri titriyor ya da hiç açamıyoruz. Kalbimiz bu insanların yaptıklarını kaldıramaz çünkü. Peki kalbiniz bu zulme sessiz kalmayı kaldırabiliyor mu? Huzurla uyuyan yaşlı bir kediyi kutusundan zorla çıkarıp tekmeler savurmuş, kafasını ezerek öldürmüş insanoğlu ceza olarak sadece 657 lira ödedikten sonra hayatına kaldığı yerden devam etmiştir. Ülkede o kadar olay var, aç insanlar var, ekonomi yerlerde. Her şey bitti, şimdi sıra hayvanlara mı geldi? Her şey bitmesin diye sıra hayvanlara geldi. Siz tepkisiz insanlar, çoğu katil ve sapık maalesef ilk tecrübelerini hayvanlar üzerinde gerçekleştirmiştir. Hayvana karşı işlenen her türlü şiddet içerikli eylem ve tecavüzün er ya da geç insana yöneleceği bilimsel olarak kabul görmüştür. Boston katili Albert DeSalvo 13 kadını öldürdü. Bu adam gençliğinde kedileri ve köpekleri turuncu kasalarda tuzağa düşürüp onlara ok atmasıyla biliniyordu. Carol Edward Cole 35 kişinin ölümünden sorumludur. İlk şiddet eyleminin çocukken bir köpek yavrusunu boğazlamak olduğunu söylemiştir. Theodore Robert Bundy, dedesinin hayvanlara kötü davranışlarını seyrederek büyüdü ve çocukluğunda hayvanlara işkence etti. Daha sonra 32 kadını öldürdü. Hayvan Hakları İzleme Merkezi'nin sadece 5 aylık raporuna göre Türkiye'de hayvanlara en az 1444 işkence vakası, 1.764.056 cinsel şiddet tespit edilmiştir. Araştırmalar çocuk istismarında bulunanların tam %88'inin hayvanlara da eziyet ettiğini, hatta öldürdüğünü ortaya koyuyor. Bu da ülkemizin çocuk pornosunda dünya sıralamasında nasıl ilk 5'e girdiğinin cevaplarından biridir. Bu yüzden artık Avrupa ve Amerika'da hayvanlara karşı işlenen suçlar ağır şekilde cezalandırılmaktadır. Ne mi istiyoruz? Hayvanlara karşı suç işleyenleri de insanı işlemiş gibi yargılayan bir adalet sistemi. Bir cani yapan, eylemlerini ne üzerinde gerçekleştirdiği değil, eylemin ta kendisi ve düşünceleridir. Maalesef yürürlükteki 5199 sayılı hayvanları koruma yasamıza göre herhangi bir hayvanı vahşice öldürmenin, asmanın, kesmenin, gözünü oymanın, tecavüz etmenin cezası kapalı alanda sigara içmeye eşdeğerdir. Ayrıca suç olarak değil, kabahat olarak kabul ediliyor. Vallahi hakim bey, bir kabahat işledim. Hamile köpeğe tecavüz edip karnındaki 6 bebeği öldürdüm. Kabahat ama benimkisi suç değil. Sevgili bürokratlar, sevgili siyasetçiler, sevgili devletimiz. Hayvanların kasten öldürülmesi ve yaralanması eylemlerinin suç sayılmasını daha ne bekliyorsunuz? Bu yaptığınız hayvanlar oy veremediğinden olsa gerek. Ve nihayet 4 Ocak 2018'de hazırlanan kanun tasarısı ile hayvanlara işkence yapanlara ve öldürenlere 4,5 yıla kadar hapis cezası verilecek. Bazılarımız da bu muhteşem varlıkların yaşama hakkına son verme olayını insanca seviyeye getirdi. Nedir bu insanca seviye? Sokak köpeklerini sürekli vurup öldürmeyiz de onları belediyelerce toplayıp ormanlara atarız. Açlıktan ölmelerini seyrederiz. Neden? Çünkü çok fazlalar. Sokaklar köpeklerden geçilmiyor canım. Bunu yaparken de dünya üzerinde 7 milyar insan olduğumuzu ve neden bu kadar fazla olduğumuzu hiç düşünmeyiz. Biz unutmayı seven bir milletiz. Biz hassasiyetleri olan ama aklı hemen karışabilen, rahatça uyutulabilen bir toplumuz. Sene 2006, yüzlerce kedi ve köpeği öldürüp mamak çöplüğüne attı. Otopsi raporlarında iç organları parçalanmış, gözleri oyulmuş, kurşunlanmış, dilleri kesilmiş, boğulmuş köpekler bulunuyor.
Savunmasız canlıları işkence çektirerek öldüren insanların katil olarak bile çağrılmadığını görün. Bunları dinlerken belki duygulandın, sinirlendin, hatta duyarlılığını göstermek adına videoyu kendi sayfanda paylaşacaksın. Tepki vermek iyi güzel, susmayalım tabii de. Başka şeyler de yapalım. Bak kış geldi. Bir kedi aç karnına soğuk havada yalnızca 6 saat yaşayabiliyor. Bir köpek yine açsa en fazla 17 saat dayanabiliyor. Kuşlar soğuğa dayanıklı yaratılışlarına rağmen aç kaldıkları için sürekli ölüyorlar bu aylarda. Bugün kapısının önünde bekleyen kediye kaynar su döken Sevim teyze. Musallat olmasın diye insanların koyduğu mama kaplarını çöpe atan Hüseyin amca. Kapı aralığından sıcak bir yere girme sevinciyle koşan kediyi aman apartmana girmesin diye kovalayan Bayram dayı. Sevim be, çok mu zor? Allah hepimize ölen Japon balığıyla öperek vedalaşan çocuğunki gibi masum, temiz bir kalp versin. Herkes evinin önüne kedi köpek maması, su ve yiyebilecekleri yemek artıklarını koyarak bir veya birkaç kedi köpeğin hayatını kurtarabilir. Pencere önlerine biraz arpa ve pirinç koyaraksa birkaç kuşun hayatını kurtarabilirsiniz. Sadece bir karton ve straforla sokaktaki bu dostlarımızın soğuktan biraz olsun korunmasına yardımcı olabilirsiniz. Allah der ki, hayvanlar benim sessiz kullarımdır. Onlar şimdi zulme susuyorlar ama hesap günü konuşacaklar.